Yani Kotor şöyle geliyor. Burası deniz, arkası şehir. Buradan böyle devam ediyor. Buradan da böyle devam ediyor. Vay 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 vay. Ama şiddet yok herhalde bildiğim kadarıyla. Bu taşın burada olmasının sebebi o aslında. Bunun önünde yapılıyormuş aktivite. Aktivite mi diyeyim artık? Etkinlik mi? Vallahi konseptini merak etmiştim. Ne var kediyle ilgili diye. Evet dostlar, Kotor'a geldim. Bu gezimde beni heyecanlandıran yerlerden biriydi burası. Şimdi bakacağız ne var ne yok. Kalacağım yere geldim. Uzun bir yolculuktu. Aslında Budva'dan Katar'a karayoluyla çok kolay gelinebiliyor ama şu sıralar yolda bir büyütme işlemi yapıyorlar. Bu büyütme işlemi nedeniyle 40 dakikalık yolu 2 saatte gelebildik. Gitmiyordu trafikte arabalar. Herkes lanet ediyordu. Ama öyle ya da böyle geldik. Konaklayacağım yere geldim. Biraz dinlendim, bir kendime geldim. Şimdi çıktım ve Kotor merkeze doğru yürüyerek geçeceğim. Ve aslında kullanmayacağım çünkü etrafı görmek istiyorum. Nasıl bir yer? Yürüyerek geçmek istiyorum. Dobrota, Kotor merkeze yakın bir bölge. Buradan konaklayıp Kotor merkeze geçebilirsiniz. Evet, Dobrota'dan bahsediyorum. Dobrota, Kotor merkeze 20 dakikalık, 30 dakikalık neresinde kaldığınıza bağlı yürüme mesafesiyle ulaşabileceğiniz bir nokta. Ben konaklama için burayı tercih ettim çünkü Kotor'un içi hem kalabalık, çok kafa dinlemelik değil, burası gayet sakin, hem de gereksiz pahalı açıkçası. Burasını neredeyse oradakilerin yarı fiyatına burada bir Airbnb'den bir ev buldum ve konaklıyorum. Üstelik çok da sakin, güzel bir mahalle. Ev sahibiyle de tanıştım. Gayet hoş, sohbet bir arkadaş. Buradaki kalacağım dönem içerisinde her türlü yardımcı olacağını söyledi. Keyifli geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Konaklama yerim gayet iyi. Şimdi sahil yoluna ineceğim. Konaklama yerim biraz yukarıda. Sahil yoluna inip sahilden yürümek istiyorum merkeze, çünkü üstündeki yoldan da gidilebiliyor ama araç trafiği var. Bahsettiğim şu yol. Bu yoldan da yürüyerek arkama doğru aksi istikamete gidebilirsiniz Kotor merkeze, ama ben dediğim gibi sahilden yürümek istedim. Sahil yoluna ineceğim ve oradan devam edeceğim. Hem suyu hem coğrafyayı kendi gözümle görmek istiyorum orada. Budva'da da doğayı çok beğenmiştim ama burası hakikaten bu dağlar, bu dağların arasındaki masmavi su, hakikaten tam manzaralık yerler. Gezdikçe, içine girdikçe daha iyi anlayacağımı tahmin ediyorum. Nihayet sahile inen bir yol bulduk konuşurken. Kaldığım yer epey yukarıdaymış. Alt yola ve sahile direkt geçiş sokağı yok. Vay 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 vay. Şöyle şu dağların dibi işte bizim Dobrota dediğimiz yer oluyor herhalde. Hakikaten arkadaşlar, dostlar, doğası falan muhteşem ya. Yani suyu da görün. Su da pırıl pırıl. Yürüyüşümüze başlayalım. Aslında buradan da Kotor merkeze gidebilmem herhalde bir 20 dakikamı alacak yürüyerek. Yürüyoruz bakalım. Vallahi dostlar, buraya günde bir tane iki tane böyle bir kruz gemisi yanaşıyormuş. Popülerliğinden artık kruz gemilerinin uğrak noktası olmuş Kotor. Burası turist konusunda bayağı civcivli hale gelmiş. Burası dostlar bu sahil yolunun devamında, ya Dobrota'dan sahil yoluyla gelirseniz yürüyerek şehre yavaş yavaş girdiğiniz noktalardan biri. Deniz sağımda kaldı. Şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Burada tam şehre girerken güzel bir park var dostlar. Suyun yanında olması hasebiyle bizim yoğurtçu parkına benzettim ben burayı. Fiziksel olarak da benziyor aslında. Tekrar denizin kenarına ineceğim.
Çünkü arabalar hiç hoşuma gitmeyen şeyler. Egzozlu bana vesaire. Deniz varsa ilk tercihim oradan devam etmek her zaman. Arkadaşlar kale yukarıda. Burayı bilenler bilir, videolardan izlemişsinizdir. Girişinde 15 euro mu ne alıyorlarmış kaleye. Ama böyle arkadan meşakkatli bir yolu geçip kalenin penceresinden falan içine girebiliyorsunuz. Bakalım, umarım çıkabiliriz. Old Town aslında şu gördüğünüz setin arkası. Bu setin kenarından da böyle bir su yolu var. Denize bağlanıyor. Şurada bir köprü var. Köprünün altından denize bağlanıyor. Burada çok yani hoş bir görsel oluşturmuş bu duvar. Gerçekten şık. Buradan kale biraz daha net gözüküyor. Burası da Old Town'un girişi. Arka girişi yani. Normalde diğer kapı daha popülerdir ama bana burası denk geldi. Buradan gireceğim artık. Evet, kuzey kapısı burası. Ve kuzey kapısından şehre girdik. Kotor Old Town. Bu popüler bölgenin en özel alanı burası. Barındırdığı mimari eserler açısından çok önemli olan bu şehir, 1979 yılından bu yana UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Şehrin tarihi de oldukça karmaşık aslında. Old Town'un kurucuları Romalılar. Milattan önce 168 yılında kurdukları bu şehre o yıllarda Agrivium adını vermişler. Şehrin en özel meydanlarından biri burası. Öyle ki bu meydanda önemli olan 2 tane kilise var. San Nikola Kilisesi. İnşası 1902'den 1909'a kadar süren bu yapı bir Sırp Ortodoks kilisesi. Bizans mimarisinin hakim olduğu bu yapı hemen dikkat çekmeyi başarıyor. Meydandaki diğer yapı olan Aziz Luk Kilisesi nispeten daha küçük. 17. yüzyılda tasarlanan bu yapı aynı asrın sonlarına kadar Katolik okulu olarak kullanılmış. Ve meydanı kediler esir almış durumda. Kotor Old Town'u Romalıların kurduğunu belirtmiştim. 535 yılına gelindiğinde ise İmparator Justinian tarafından şehrin üstündeki dağlık bölgeye bir kale inşa edilmiş. Şehrin içinde gezerken zamanın içinde kaybolmuş gibi hissediyorum. Yapılar ne kadar da güzel korunmuş diye düşünüp duruyorum kendi kendime. Evet dostlar, Old Town'un içinde yürüyüşe devam ediyorum. Her taraf kedi. Şimdi burada bir kedi müzesi vardı. Bakalım açık olursa ve girebilirsem orayı bir ziyaret edeceğim. Burada biliyorsunuz kedilerin hala ve hala her tarafta olduğunu görebiliyorsunuz. Kediler burası için özel. Çünkü burası Venedik döneminde yanılmıyorsam fare istilasına uğramış ve bu fareleri de şehirden def etmek için buraya kedi getirilmiş ve getirilen kediler sayesinde de fareler azalmış.
O yüzden kediler buranın kurtarıcısı olarak görülüyor ve hala da her noktada görebiliyorsunuz onları. Konseptini merak etmiştim. Ne var kediyle ilgili diye. Fotoğraflar, hikayeler, işte az önce gördüğünüz tombalayı bile kedilerle yapmışlar. Kedi resimleriyle, öyle bir yer. Burası da dostlar yine girişteki büyük bir meydan. Şu da meşhur Saat Kulesi. Bu meydanın adı Silah Meydanı. Alanın en özel yapısı da hiç şüphesiz Saat Kulesi. Evet arkadaşlar, meşhur Kotor Old Town'daki Saat Kulesi. Şu altındaki taş da okuduğum kadarıyla utanç taşıymış. Utanç taşı dediğimiz şey burada işte zamanın suçlularını, zaten çok suç olmuyormuş, gayet güvenli bir şehir imiş. Şimdi de öyle görünüyor. Bu utanç taşının önünde suç işleyenleri toplayıp önüne getirip burada utanç duymasını sağlıyorlarmış. Halk tarafından işte yuhalanmalar, yani utanç duymasını sağlayacak eylemler. Ama şiddet yok herhalde bildiğim kadarıyla. Bu taşın burada olmasının sebebi o aslında. Bunun önünde yapılıyormuş aktivite. Aktivite mi diyeyim artık, etkinlik mi diyeyim. Bu taşın burada olma sebebi o. Bütün Old Town'un içinde yemek yiyebileceğiniz restoranlar mevcut. Farklı lezzetleri tatmak için bu noktalardan faydalanabilirsiniz. Kotor Old Town'un içinde gördüğünüz üzere kafeler, restoranlar, otel ve hosteller de mevcut. Yani Kotor'a kadar gelmişken ben de bu tarihi kentin içinde kalayım diye düşünürseniz aradığınızı kolaylıkla bulacaksınız, merak etmeyin. Şehrin içinde her binada ortaçağ mimarisine denk gelebilirsiniz ve uzun sürelerce bu kenti dolaşmak mümkün. Yolların bile taş olduğu sokaklar ister istemez havanızı bir değiştiriyor. Old Town'un önemli yapılarından biri de Kotor Katedrali. Bu yapı Karadağ'daki iki Roma katedralinden biri. 10. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan, sonrasında gotik mimariye dönüşen Romanesk mimari stilinde inşa edilmiş. Kapısından duvarına her detayının harika olduğu bir yapı burası. Sokaklarında yürümekten çok keyif aldığım Kotor Old Town'da hangi köşeye bakarsam bakayım bir fotoğraf karesi çıkartabilmem mümkün gibi.
Tekrardan şehrin tarihine dönersek, 1002 yılında Bulgar İmparatorluğu tarafından işgal edilip yağmalanan şehir, 1185 yılında Sırp Krallığı'nın himayesine girmiş ve bu dönemde önemli bir liman kenti olmuş. 1371-1384 yılları arasında Macar İmparatorluğu ve Venedik Cumhuriyeti arasında el değiştirmiş, 1391'de Osmanlı tehlikesine karşı Venedik Cumhuriyeti'ne katılmış. Kotor, 1797'de Habsburg İmparatorluğu, 1918 yılında ise Yugoslavya'nın bir parçası haline gelmiş. Nüfus çeşitliliği ise Karadağlı, Sırp ve Hırvatlardan oluşuyor. Ancak son zamanlarda bildiğiniz gibi Türkler de akın akın Kotor'a geliyor. İş yapmak ve ticaret konusunda atılım yapmak isteyen Türk vatandaşların çokça tercih ettiği bir bölge Kotor. Burada hem deniz tatili yapabilir hem de tarihi dokuyu çokça gözlemleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, burası da tahmin edebileceğiniz gibi limanı. Old Town'un yanında, Eskişehir'in yanında denize kurulmuş bir liman. Maşallah tekneden geçilmiyor. Evet arkadaşlar, Kotor'da yürümeye devam ediyorum. Old Town'un dışında biraz merkezinden de görüntü almak istedim. Haritalardan falan da bakarsanız şurası şöyle bir yer. Yani Kotor şöyle geliyor. Burası deniz, arkası şehir. Buradan böyle devam ediyor, buradan da böyle devam ediyor. Böyle bu U harfinde. Ama şu alt bölümü U'nun gezilmiyor arkadaşlar. Sahilden gezemedim yani. Tam şehrin ortasındaki merkez sahil caddesinden yürüyüş yapamadım maalesef. Yani orası da çok güzel bir hat aslında, kullanılabilir. Denizi karşıdan gören, bütün Kotor'u sağdan soldan sahillerini görebilen güzel bir hat ama ne yazık ki şu an kullanım dışı gibi görünüyor. Bilmiyorum, belki ilerleyen zamanlarda bir güzellik yaparlar oralara ama şu an gezilemiyor olması tuhaf. Turist otobüslerinin falan park ettiği büyük büyük alanlar var. Şöyle göstereyim size. Dediğim gibi karşı taraf Dobrota. Öyle yürüdüm geldim. Kotor merkezi de şu arkası Old Town falan da orada. Böyle geliyor deniz sahilinden ve buradan böyle devam ediyor dostlar. Burasını güzel yapan şey doğası hakikaten. Keyifli bir yer Kotor. Yani buralara yolunuz düşerse eğer mutlaka gelip görün ve Dobrota, Peras tarafına, yani sadece merkezde aslında çok bir şey yok açıkçası. Ama bu sahil boyunca devam eden şehirler ve kasabalar, mini şehirler gerçekten hepsi tarihi ve doğal atmosferi tam birbiriyle harmanlamış muhteşem şehirler hepsi. Keyifli yani. Tavsiye ediyorum Kotor'u. Ben çok beğendim.
burayı bir diğer çekici kılan şey de Old Town'u. Hakikaten hem gezilecek çok yeri var, hem çok geniş, hem çok güzel, çok estetik. İçinde birçok meydan var. Woodville'daki öyle değildi mesela, oldukça küçüktü. Ama burası son derece geniş ve buradaki Old Town'da farklı olarak hayat devam ediyor. Yani evlerde yaşayan insanlar var hala. Yani binaların üst katlarında görüyorsunuz insanların evlerini, hatta pencerelerine astıkları çamaşırlarını görebiliyorsunuz Old Town'un içinde. Bu çok renkli bir görüntü katıyor hakikaten. Dostlar, bir önemli hususu daha belirteyim. Bu Karadağ özel bir durum. Turist vergisi var burada. Daha doğrusu birçok yerde var ama şöyle bir problem var. Eğer konakladığınız yer bir otelse zaten otel fiyatını bunu entegre ediyorlar. Ve günlük turist vergisini otelde konakladıysanız otel halletmiş oluyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Ancak Airbnb gibi bir yerden apartman, daire vesaire kiraladıysanız bu turist vergisini kendiniz ödemeniz gerekiyor. Günlük 1 euro gibi bir ücreti var bunun. Ve şehrin içindeki ödeme noktalarına ödeyebiliyorsunuz. Burada Kotor'da Old Town'un girişinde Tourist Information var. O Tourist Information'a sordum. Ancak orası almıyormuş. Bu deniz tarafındaki kapıdan içeri girdiğinizde ileride sağda postaneyi göreceksiniz. Postaneden olmuyor yine. Devam ettiğinizde hemen bir sonraki kapı değil, ondan sonraki kapı. Zaten turist işlemleri diye de kapının girişinde yazıyor. Oraya ödeyebiliyorsunuz. Eğer Airbnb'den veya Booking'den veya başka bir noktadan alınmış bir apartmansa. Balıkları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tam Old Town'un yanında ufak çaptaki bu gölün içinde baya geziyor terbiyesizler. Burası da meşhur Dobrota'nın plajı arkadaşlar. Karşıda görüyorsunuz. Şezlonglar var. Üstü şemsiyeli. Dobrota'da kalanlar buradan da denize girme imkanına sahipler. Plajdan girmek isterlerse eğer. Girmek istemezseniz buralardan da girebilirsiniz. Doğanın denizi sonuçta. Dobrota'nın böyle sahilleri var dostlar. Böyle bu yol epey gidiyor. Sol taraf deniz. Yeri geliyor park var, yeri geliyor restoran var, yeri geliyor plaj var. Bu sağ taraflarda genellikle evler. Burası da bir sahil kısmı. Dobrota dediğimiz alan bayağı böyle geriye doğru gidiyor aslında. Sahildeki yol, bunun üstünde otobüslerin geçtiği bir ana yol var. Onun üstünde bir yol daha var. Normal trafiğin aktığı. Yani yukarı doğru bayağı geniş. Devam ediyoruz. Dostlar, biraz yukarıda kaldım Dobrota'da ama bir daha buraya gelirsem kesinlikle bu bölgede bir yerde kalırım diye tahmin ediyorum. Çünkü çok sevdim sahili. Sahilin de bu bölgesini aslında. Şu alan hakikaten tam konaklamalık. Çünkü market de var burada. Marketlere de yakın. Akşam oturabileceğiniz kafeler vesaire de var burada. Bence burası çok keyifli. Deneye deneye tecrübe ediyorum ben de. Bir dahaki gelişimde artık buradayım.
Umut ediyorum ki. Evet dostlar, kahvaltı için şurada gelirken bir börekçi vardı, ondan aldım 2 tane karışık börek, bir tane de içecek. Geldim oturdum böyle deniz kenarında, keyifli bir kahvaltı oluyor benim için. Bu da kahvaltı manzaram. Hadi bana afiyet olsun. Kotor heyecanıma karşılık verdi dostlar. Ben bu şehri çok sevdim. Yeni macerada görüşmek üzere. Gitmeden şu manzaranın hatırına abone olursanız çok çok sevinirim. Görüşmek üzere.